Akvaryum hobisinin nihai amacı doğayı taklit etmektir. Evimizin bir köşesine camdan bir kutu koyar, içine nehirleri, gölleri ve denizleri sığdırmaya çalışırız. Ve sonra parmağımızın tek bir hareketiyle güneşi kontrol etmeye çalışırız. Çoğumuz daha fazla ışığın daha hızlı büyüme, daha kırmızı bitkiler ve daha canlı bir tank anlamına geldiğine inanırız. Günde 10 saat, 12 saat, hatta 14 saat boyunca ledleri tam güçle çalıştırırız. Bitkilerin fotosentez yapsın deriz. Onlara enerji veriyorum ama aslında onlara enerji vermiyoruz. Onları yavaşça zehirliyoruz. 8 saatin sonunda o cam kutunun içinde gözle göremediğimiz bir biyokimyasal kriz başlıyor. Bitkileriniz kepenkleri indiriyor. Balıklarınızın bağışıklık sistemi çöküyor ve davet etmediğiniz tek misafir, yosunlar, ziyafete başlıyor. Bugün akvaryum aydınlatmasındaki 8 saat kuralının arkasındaki bilimi, fotosentez doygunluğunu, balıklarınızı depresyona sokan mavi ışık gerçeğini ve yosunları yok etmek için kullanabileceğiniz efsanevi siesta taktiğini en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Bir bitkiyi sonsuz kapasiteli bir güneş paneli gibi düşünmeyin. Onu daha çok kapasitesi sınırlı, şarj edilebilir bir pil gibi düşünün. Işıklar açıldığı anda fotosentez motorları çalışmaya başlar. Fotonlar yaprağa çarpar, klorofiller uyanır ve suyu parçalayarak enerji üretmeye başlarlar. Aquarzone ve Frontiers gibi bitki bilimi üzerine yapılan araştırmalar sualtı bitkilerinin karasal bitkilerden farklı çalıştığını kanıtlıyor. Su, gaz difüzyonunu sınırlar. Bu yüzden bitkiler ışıklar açıldıktan sonra fotosentez mekanizmalarını tam kapasiteye çıkarmak için bir ısınma sürecine ihtiyaç duyarlar. Ancak bu süreç sonsuz değildir. Yaklaşık 6 ila 8 saatlik yoğun fotosentezden sonra bitkileriniz doygunluk noktasına ulaşır. Rubisco enzimi artık daha fazla karbon bağlayamaz. Bitki metabolik olarak doymuştur. Hatta dikkatli bakarsanız bazı bitkilerin ışıklar hala açık olsa bile akşam saatlerinde yapraklarını kapayarak uyku pozisyonuna geçtiğini görebilirsiniz. Size açıkça "yeter, ışığı kapat" diye bağırırlar. Ama siz ışığı açık tutmaya devam ederseniz ne olur? Enerji boşlukta kaybolmaz. 8. saatten sonra bitkiye çarpan her foton artık besin üretmez. Aksine fotosistem merkezlerine zarar vermeye başlar. Bitki artık büyümeyi bırakır ve enerjisini sizin verdiğiniz ışığın yarattığı hasarı onarmak için harcamaya başlar. Yani 10 saat ışık vererek bitkinize iyilik yapmıyorsunuz. Onu yoruyorsunuz. Ve işte en korkutucu kısım. Bitkinin kullanamadığı suda başıboş kalan o fazla ışık enerjisini kim kullanır? Tabii ki evrimsel olarak hayatta kalma ustası olan algler. Eğer yüksek basınçlı karbondioksit tüpü kullanmıyorsanız durum sizin için çok daha kritiktir. Çünkü sizin tankınızda sınırlayıcı faktör ışık değil, karbondur. Işıklar açıldığında bitkileriniz sudaki doğal karbondioksiti bir sünger gibi emer. Yaklaşık 4 saat içinde tanktaki karbondioksit rezervleri tükenir. Karbon biterse fotosentez durur. Bitki kilitlenir ama ışık hala tepededir. İşte geyik boynuzu ve siyah sakal yosunu tam da burada ortaya çıkar. Bu yosun türleri kararsız karbondioksit seviyelerini ve bitkilerin durakladığı anları fırsat bilir. Bitkileriniz açlıktan kıvranırken yosunlar düşük karbon seviyelerine adapte olarak hızla çoğalır. Peki çözüm ne? Diana Wallstadt buna siesta diyor. Işıkları gün ortasında kapatın. Evet, yanlış duymadınız. Örneğin sabah 8 ve öğlen 1 arasında ışıkları açın. Öğlen 1 ve akşam 5 arasında ışıkları tekrar kapatın. Akşam 5'ten akşam 10'a kadar ışıkları tekrar açık tutun. Işıklar kapandığında bitkiler fotosentezi durdurur. Ancak tanktaki bakteriler organik atıkları ayrıştırarak ve balıklarınız solunum yaparak suya karbondioksit vermeye devam eder. Bu 4 saatlik kestirme sırasında tankınızın karbondioksit depoları yeniden dolar. Işıkları akşam tekrar açtığınızda bitkilerinizi zengin bir karbon büfesi beklemektedir. Bu yöntem alglerin metabolik ritmini bozar. Algler kesintili ışık döngülerine bitkiler kadar hızlı adapte olamazlar. Bitkileriniz her seferinde hazır başlarken algler sürekli start stop yapmaktan yorulur ve gelişimleri sekteye uğrar. Wallstadt metodu low tank tankların en büyük silahıdır. Şimdi biraz da kurbanlardan, yani balıklarınızdan bahsedelim. Birçoğumuz akşamları bu mavi ışığı açıp ay ışığı efekti veriyorum, balıklarım sakinleşiyor diye düşünürüz. Ama aslında onlara işkence ediyor olabilirsiniz. Balıkların en az bizim kadar hassas bir sirkadyen ritmi vardır. Bu ritim melatonin hormonu tarafından yönetilir. Melatonin sadece ve sadece gerçek karanlıkta salgılanır. Araştırmalar özellikle mavi ışık spektrumunun balık beyninde gündüz devam ediyor sinyali yarattığını gösteriyor. Sizin gözünüze loş gelen o mavi ışık balığın biyolojik saati için öğlen güneşi gibidir. Bu durum balıkta melatonin üretimini durdurur ve yerine ne salgılatır biliyor musunuz? Kortizol, yani stres hormonu. Yüksek kortizol
balığın büyümesini %30 oranında yavaşlatır. Bağışıklık sistemini baskılar, beyaz benek gibi parazitlere kapı açar ve en kötüsü üreme içgüdülerini yok eder. Palyaço balıkları üzerinde yapılan bir deneyde gece ışığa maruz kalan yumurtaların hiçbirinin çatlamadığı görülmüştür. Gerçek bir doğa taklidi istiyorsanız geceleri zifiri karanlığa ihtiyacınız var. Mavi ışık bir gece lambası değildir. O sadece sizin bencilce izleme zevkiniz içindir. Balıklarınızın iyiliği için gece olduğunda fişi çekin. Peki tüm bu bilimi pratiğe nasıl dökeriz? İşte uygulamanız gereken hayat kurtaran ışık reçetesi. Yeni kurulmuş akvaryumlarda ilk 4 hafta boyunca ışık süreniz günde 6 saati geçmesin. Bitkiler köklerine kadar ayakların avantaj sağlamasına izin vermeyin. Oturmuş tanklarda asla 8 saati aşmayın. Eğer yüksek teknoloji karbondioksit sistemli bir tankınız varsa 8 saatlik kesintisiz yoğun ışık verebilirsiniz. Düşük teknoloji savaşçıları. Sizin için altın kural siesta'dır. 5 saat açık, 4 saat kapalı, 5 saat açık. Bu döngü karbondioksit seviyenizi optimize eder ve ayak bile şaşırtır. Gece olduğunda odadaki ışıkların da tanka vurmadığından emin olun. Balıklarınıza en az 8-10 saatlik bir tam karanlık uyku süresi verin. Unutmayın, akvaryum hobisi biraz sabır işi ama doğru bilgiyle sabretmek, deneme yanılmayla vakit kaybetmekten çok daha keyiflidir. Işık yaşamın kaynağıdır. Ama kontrolsüz güç sadece yosun üretir. Işık sürenizi bugün kontrol edin. Zamanlayıcınızı ayarlayın. Balıklarınız ve bitkileriniz size teşekkür edecek. Eğer bu video akvaryumunuza bakış açınızı değiştirdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.